Merhabalar Business Channel Türkiye izleyicileri. Her zaman olduğu gibi bugün de bir işi bilen programı daha sizlerleyiz. Yanımızda değerli bir konuğumuz var efendim. Murat Işık, İhracatı Geliştirme Merkezi İGM'nin Genel Müdürü. Dilerseniz hem kendisine hoş geldiniz diyelim hem de kendisini tanıtarak bence çok da değerli bilgileri kendisinden öğrenerek sizlerle de paylaşmış olalım. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun siz. Çok mersi bizlerdeyiz. Öncelikle sizi tanıtmak isteriz. Murat Bey kimdir? Murat Bey'den daha önemlisi İGM ne yapar diyelim. Çünkü biz ihracat için çalışıyoruz. İhracatı Geliştirme Merkezi olarak Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşması ve ihracatta başarılı olması için çalışmalar yürütüyoruz. Hem ihracatı öğretiyoruz hem yeni pazarlar konusunda bilgi veriyoruz. Aynı zamanda da devlet destekleri konusunda firmalarımıza yardımcı oluyoruz. Murat Bey de bu işleri yapan, bu ekibin görünen yüzü diye tabir edebiliriz. Artı işini çok seven, ülkesini seven bir arkadaş. Belki görünür yüzü diyoruz ama çok şeyler yapılıyor bu anlamda. Kesinlikle. Sizler gibi değerli kişilerin yapmış olduğu eminim ki birçok nitelikli işler vardır. En başına şöyle bir bakacak olursak da haberler duyuyoruz, okuyoruz bir şekilde. Peki devlet neleri teşvik ediyor? Hani çok sık bu sorulara karşılaşabiliyoruz yani. Üçüncü çocuğa da kadar ya da çocuğuna bakan kayınvalideye, babaanneye kadar birçok alanı destekliyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde iş yapmak istiyorsanız, bir ticari faaliyet yürütüyorsanız, fikir aşamasındaysanız bile bunu destekleyen enstrümanlar var. Dünya markası olmak isterseniz de bununla ilgili destekler var. Şöyle söyleyeyim, ben bazen arkadaşlarla aramızda şey yapıyoruz. Hatta kapıda tabelamız var. Teşvik çıkabilir diye bir tabela var. Kısa ve net. Kısa ve net. Bugün iş yapmak istiyorsanız Türkiye'de devlet her konuda sizi destekliyor. Bu konuda teşvikleri var. Öylece daha net olarak toparlamış olalım. Peki neler yapılıyor? Yani bizler o tabelayı gördükten sonra tamam en azından işi bir şekilde başlayabiliyoruz. Bir yolumuz var. Sonrasındaki ilerleme süreci nasıl oluyor peki? Yani şimdi şöyle bir durum söz konusu. Siz bir proje ürettiniz, Evet. bir fikir ürettiniz ve bir işletme kuracaksınız. Bu aşamada ilk de gideceğiniz yer KOSGEB. Girişimci destek programımız var. Bu programda 3 günlük bir eğitim alıyorsunuz. Girişiminizle aranızdaki düşünceyi, fikri bir plan haline, bir iş planı haline, hatta sizin kanalınızın adıyla business plan haline getiriyorsunuz ve o planı nasıl yürüteceğinizi KOSGEB danışmanlarına anlatıyorsunuz. Ve onaylandıktan sonra işte ilk desteğiniz çıktı. 50 bin lira devlet size ilk girişimci destek programıyla başlıyor. Bu aşamadan sonra reklam desteğiniz var, fuar desteğiniz var, danışmanlık desteğiniz var, makine desteğiniz var. Eğer Ar-Ge yapacaksanız, inovasyon yapacaksanız Ar-Ge ile inovasyonla ilgili destekler var. Kendiniz dışında nitelikli personel çalıştıracaksınız. Onunla ilgili destekler var. İş başında eğitim destekleri var personel çalıştırmanız için. Daha sonra ihracat yapacaksınız. Artık üretiyorsunuz. Kendiniz devam etmeye başladınız. İşleriniz çok iyi ve diyorsunuz ki ben yurt dışına açılmak istiyorum. Yurt dışına açılmak için ihtiyacınız olan destekler var. Sizin yurt dışına malınızı tanıtmak için yaptığınız seyahatin bile desteği var. Ürünleriniz yurt dışında alınsın. Bununla ilgili yurt dışındaki müşteriniz sizin ürününüzle ilgili bir kalite sertifikasyon test istiyorsa bununla ilgili desteğiniz de var. Televizyon kanalında reklam vermek istiyorsunuz Avrupa'da, Amerika'da ürünlerinizi görsünler diye. İnternette reklam vermek istiyorsunuz. Arama motorlarına, sosyal medyaya reklam vermek istiyorsunuz. Bununla ilgili de destek var. En son diyorsunuz ki ben çok başarılıyım. Belirli bir aşamaya geldim. Dünya markası olmak istiyorum diyorsunuz. Dünyada sadece Türkiye'de devlet destekli marka destek programı var. Türkualite adıyla sizin de bildiğiniz gibi. En son cazibe merkezleri çıktı biliyorsunuz. Fabrika kurmak istiyorum diyorsunuz. Devlet arazi burada. Cem Yılmaz'ın bir sözü var ya hazır yapılmışı burada diye. Arsa burada. Fabrikanın parası burada diyor. Ekonomimizin büyümesi, sürdürülebilir bir büyümeyi elde etmemiz için girişimci ekosisteminin gelişmesi için insanların daha çok bireysel girişime yönelip bu tip yatırımlar yapmaları ve Türkiye'de istihdamı, büyümeyi arttırmaları için bu faaliyetlerin devam etmesi için yapılan destekler bunlar. Biz aslında tebessümle gülerek bu kadar çeşitli şeyler anlatıyoruz ama bu aslında bizim verdiğimiz vergilerden devletin kıt kaynaklarıyla daha çok büyümemiz için ayrılmış bir pay.
Bunu almak için de her bir desteğin, teşviğin kendine ait bir tebliği var. Kendine ait bir yönetmeliği var. Kendine ait bir prosedürü var. Bu prosedürler çevresinde hareket etmek gerekiyor. Ama o kadar güzel anlattınız ki yani A'dan Z'ye birçok şey var. Ve insanın şu an oturup böyle sakin bir kafayla bu zamana kadar eğer aklımızda o hayaller, kurmak istediğimiz belki kimsenin düşünemediği olabilir. 7'sinden 77'sine kadar genç girişimciler olabilir veya ay bu yaştan sonra ben de mi demeden öyle bir güzel anlattınız ki şu an düşünüp hemen size Yalnız durun. Bazen şöyle bir şey oluyor. Gece işte enişteyle ben konuştum deyip sabah 6.30-7'de cep telefonlarımız da var, bilgilerimiz var. Bize ulaşıp Eyvah. ya ben destek almak istiyorum diyen var. Bir teşvik bank yok. Yani bir yerde açılmadı. Siz de sabah gidip biz gece düşündük bize teşvik verin diye bir durum da yok. Yani gelişi güzel değildi. Aslında hakikaten hem kendisine hem çevresine ülkemize faydalı olabilecek. Belki çok paraya da ona da ihtiyaç yani parayla elbette ki birçok şeyi belki de yapabilecek durumundayız ama Bu olur bir ya hani motivasyon. Kesinlikle haklısınız. Bu değil bir mi? motivasyon. Yani düşünün siz bir iş yapıyorsunuz. Yani bu kanalı açtınız. Kimse size bu kanalı açın demiyor. Evet. Ya da bir fabrika kurun demiyor. Siz kendinize bir sosyo-kültürel ya da toplumsal bir patronluk, girişimcilik gibi bir kimlik istiyorsunuz ve yola çıkıyorsunuz. Evet. Ama bu aşamada devlet size destek veriyor. Siz daha çok zenginleşin, daha uzun süreli yaşayın, işletmeniz büyüsün diye destek veriyor. Bence büyük bir motivasyon. Çok büyük motivasyon. Kesinlikle belki de şu dönemlerde bazen de öyle zorlu bir süreçten geçiyoruz Kesinlikle. diye. Varsa aklınızda hakikaten ama olabilecek nitelikteyse Murat Bey'in dediği gibi böyle gelişi güzel olmayacak elbette. Deriz de tabiri caizse hani kafanızı şöyle birazcık patlatıp şöyle A'dan Z'ye her şeyi düşünüp öyle sizlere gelmek gerekiyor elbette ki. Hayaller güzel, umutlar çok güzel ama gerçek anlamda hakikaten sizin açınızdan elbette çok değerlidir insanın ama biraz belki çevreye danıştıktan sonra ya hakikaten bunun bir oluru var gibi git bak bakalım demek de çok önemli elbette. Kesinlikle. Peki KOSGEB destekleri, Ekonomi Bakanlığı destekleri, ihracat destekleri ne kadar bu anlamda destekleri var? Ya şunu söyleyeyim ben şey diyorum az önce de söyledim ya bir işletme kuruyorsunuz. Sonuç itibariyle siz bir mal ya da hizmet üreteceksiniz. Bunu üretme aşamasında sizin şirketi kuracağınız zaman mali müşavire ödeyeceğiniz, ticaret odasına ödeyeceğiniz masrafları bile karşılıyor. Bir sonraki aşamada ilk makine yatırımınızda bile destek oluyor size. Daha sonra diyorsunuz ki ben ihracat yapacağım. Ben şunu söyleyeyim, eğitimlerde de bunu söylüyorum. Biz devleti aslında çok hantal ve bilgisiz olarak görüyoruz. Ama devlet eninde sonunda 5000 yıllık bir kültürle yaşayan bir organizma ve bizden çok şey biliyor. Ticarette de bizim neye ihtiyacımız olduğunu çok iyi biliyor. Yani biz ihracata başladığımız zaman geriye dönük 50 yıllık ihracat tarihimizden edindiği tecrübeyle bizim ihtiyaçlarımızı bildiği için onları destekliyor. Yani sizin yurt dışında seyahat etmenizi, fuar organizasyonlarına katılıp malınızı tanıtmanızı, B2B sitelere üye olup işte Alibaba, Kompas gibi sitelerde dünyaya açılmanızı, ürünlerinizin SGS, TÜV gibi, ISO gibi sertifikalara sahip olmasını yapıyor. Sonra diyor ki sen bunu gidip anlatman lazım. İşte dünyadaki fuarlara katılman lazım. Fuarların büyüklüğüne göre bir fuarda 250 bin liraya kadar size destek veriyor. Öyle bir noktaya geldiniz artık o ülkeyle iletişiminiz güçlendi. Her seferinde fuar seyahat olmuyor. Orada ofis açmanız gerekiyor. Ofisinizin kirasını da ödüyor. ilerliyorsunuz. Süper. Ofisinizin kirasını da ödüyor. Yine az önce söyledim aynı şeyi tekrar ediyorum ama ofisinizde bir Amerika'da bir ofis açtınız. Bir ürününüz var. Ofisi kiralamak yetmez. Bütün Amerika'ya duyurmanız lazım. Bununla ilgili de size gene reklam desteği veriyor. Ben şunu söylüyorum. Bir iş planı yapıyorsunuz. Enişteyle oturup iş planını kurdunuz. Biz de biliyorsunuz espridir. Aynen öyle. Sabah gidip bu işi yapmadan önce kağıdı kalemi alıp bir planlama yapıyorsunuz. Şunu fabrika için, imalat için, üretim için harcayacağım. Bunun yanına biz artık diyoruz ki bir de teşvik planı yapın. Benim neye ihtiyacım var? Bu işletmeyi yönetmek için, bu işletmeyi büyütmek için, güçlü tutmak için neye ihtiyacım var? Virgül, buna teşvik var mı yok mu? Bunu sorun. O teşvikle ilgili de ya bizim gibi bir uzmandan, danışmanlık firmasından ya da
kendiniz eğer vaktiniz ve zamanınız varsa bunun tebliğini okuyarak, yönetmeliğini okuyarak ona uygun davranın, o parayı alın. Süper. Teşvik danışmanı nedir peki? Biz şey diyoruz, devletle özel sektör arasındaki dekoderdir. Az önce söyledik, devlet tarihi bir hukuki dille size bir tebliğ yazıyor. Bir yönetmelik yazıyor. Bunun da muhataplarını belirliyor. İşte KOSGEB'i koyuyor bir tarafa, bir tarafa Ekonomi Bakanlığı'nı koyuyor, bir tarafa İhracatçı Birliği'ni koyuyor, bir tarafa kalkınma ajanslarını koyuyor, bir tarafa Kalkınma Bakanlığı'nı, ben yorulmaya başladım ama kurumları sayınca bitmiyor. Orman köy işlerinden başlıyorsunuz, Avrupa Birliği'ne kadar teşviklerin bir sürü muhatabı var. Biz girişimciyle, işletme sahibiyle bu muhataplar arasında işin doğru yürümesini, tebliğe ve yönetmeliğe uygun hareket etmesini sağlayan, bir de bütün bu teşvikleri vizyon olarak bu işletmenin nasıl kullanması gerektiği konusunda bir perspektif sunan insanlarız. O kadar güzel aslında yönlendirmeleriniz var ki. Bunun sonunda belki bakacak olursak, siz işin içinde olduğunuz için daha iyi bilirsiniz. Birçok belki şu an bilinen firmalar hep sizlerin yönlendirmenizle belki de ayakta durup bugünleri hakikaten sağlam, emin adımlarla ve elbette ki ileriye dönük de çok geniş Ayakta durmak planlarla. çok iddialı bir laf olur ama şunu söyleyeyim, yaptıkları operasyonun %20'sini, %30'unu bu kaynaklarla yapabiliyorlarsa ya da pazarlama faaliyetlerinin %50'sini bu kaynakla yapıp motive olup daha çok yatırım yapıyorlarsa bu önemli bir iş. Ve bizim de onlara önemli bir fayda yarattığımızı ortaya koyuyor. Muhakkak. Ve ben şunu söylüyorum, işte çalıştığımız firmalarda da görüyorum. Siz zaten bunu harcıyorsunuz. Yani sabah çıktınız, buraya gelmek için bir efor ve bir para harcadınız. Ben bu paranın %60'ını size geri veriyorum. Bu sizin yarın buraya gelmeniz ya da daha ileri gitmeniz için bir amaç, bir motivasyon oluşturuyor. Ve az önce söylediniz, enteresan teşvik kalemleri var. Yani bahsettiğimiz rakamlar milyon dolarlar nispetinde. Doğru. Yani bugün size bahsettiğim 0 ile 100 arasındaki bütün destekleri kullanan bir ihracat firmasının devletten o yıl içerisinde 3-4 milyon TL teşvik alması, diğer KDV geri dönüşleri, ihracat destekleriyle, faiz destekleriyle ve kredi destekleriyle bu rakamın 5 milyona çıkması mümkün. KOBİ'nin ya da işletmenin potansiyeline göre. Hatta en son cazibe bölgelerinde devletimiz 10 milyona kadar yatırım desteği veriyor. Ben anneme anlatıyorum bazen. Annem diyor ki Allah belanızı verecek, gidin çalışın diyor. Daha ne yapıyorsunuz diyor. Ama bu tüm vermiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda hakikaten belki bugünden sonra vardı ama cesaret sizin anlatımlarınızla ya demek ki olabiliyormuş. Ben de gidip bir deneyeyim ama hakikaten de elle tutulur. Kayda değer, sizin açınızdan dediğim gibi aslında, daha doğrusu şöyle Ya söyleyeyim. burada sorun şey, ben şöyle Buyurun müdahale lütfen. edeyim, kusura bakmayın. Buyurun. Biri, biz bürokrasiden korkarız Türk insanı olarak. Evet. Bu tip başvurularla ilgili süreçleri takip etme konusunda sıkıntı yaşarız ve alamayacağımıza ilişkin bir antipati ve düşünce vardır. Bir de hep şey denir, alamazsın kardeşim, yok öyle bir şey diye bir ön yargı vardır. Şimdi ben bu konularda annem sağ olsun çok destekler. 64 yaşında anneme özel ağaçlandırma desteği aldım. Yani devlet bu destekleri veriyor mu? Evet veriyor. Ben alıyorum. Bireysel olarak alıyorum. Firma olarak alıyorum. Danışmanlığını yaptığım şirketler olarak da alıyorum. Benim aslında söylemek istediğim ve sizin de az önce aslında çok açıkça söylemediğiniz bu ön yargılardan kurtulup devletin istediği yönetmeliğe, mevzuata uygun çalışan, bu işten anlayan bir partnerle bütün bunları alabilirsiniz. Süper. Yeter ki biz çok okumayı sevmeyiz biliyorsunuz. Yine hep ben örnek veriyorum ama siz okumadığınız için, işletmeler okumadığı için bizi danışman olarak seçiyorlar. Biz onların yerini okuyoruz. Bu yönetmelik tebliğleri okuyup buna uygun hareket ederseniz hepiniz alırsınız. Peki. Her zaman dediğimiz gibi efendim, işte işi bilmek böyle bir şey. İşi bilen kısmına gidiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler teşekkür doğrultusunda. Kolaylıklar da diliyoruz Sözünüzü elbette kestim. sizlere. Sağ olun. Teşekkür Estağfurullah, ederim. ne demek, rica ederiz. Her zaman dediğimiz gibi efendim, o hayaller uçsuz bucaksızdır. Değerlendirmek isterseniz, ben de varım diyorsanız Murat Işık efendim sizleri bekliyor. İhracatı Geliştirme Merkezi İGM'nin Genel Müdürü Murat Işık bugün konuğumuzdu ve her zaman dediğimiz gibi işi bilmek böyle bir şey efendim. Bir sonraki İşi Bilen programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.